Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte kur korumalı mevduat hesaplarından biliyorsunuz çıkışlarla ilgili bir video olacak. Bu kur korumalı mevduattan çıkan para ne olacak? Dolar tarafına mı gidecek? Altın tarafına mı yoksa borsa tarafına mı? En basit anlatım şekliyle şimdi sizlere bunu burada anlatmaya çalışacağım. Kur korumalı TL mevduat hesabı veya döviz hesabında parası bulunanlara ne olacak? Bunu da bu video içerisinde sizlere basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sevgili dostlarım, kur korumalı mevduattan çıkan paranın dövize gitmemesi için bazı önlemler alınmış. O yüzden döviz mevduat uygulaması zorunlu karşılık oranlarında 4 puan arttırmışlar. Bu ne anlama geliyor? Bunu da birazdan sizlerle konuşacağız. Ayrıca kur korumalı mevduatın toplam büyüklüğünün 3 trilyon 357 milyar liraya ulaştığı bildirildi. Bu da arkadaşlar dolar bazında bakıldığı zaman büyüklüğünün yaklaşık olarak tam 124 milyar 742 milyon liraya denk geldiğini görüyoruz. Şimdi bankalar ne yapacak arkadaşlar? Vadesi dolan özellikle TL mevduat hesabında kur korumalı mevduatı bulunanlar için bankalar artık bundan sonra %50 civarında bir faiz oranı teklif edecekler bu kişiler arkadaşlar. Bunlar isterlerse %50 banka faiz oranıyla TL mevduat hesabında tekrardan paralarını götürmeye, yürütmeye çalışacaklar. Bir de döviz mevduat hesabında parası bulunanlar için de arkadaşlar vadesi dolduktan sonra onlara da 4 ile 6 puan arasında bir faiz verecekler. Eğer isterse kişiler bu faiz oranlarında tekrardan bankada hesaplarında parayı tutabilecekler. Tüm bunlarda kalmak istemeyenler için ise arkadaşlar bakın işte asıl tehlike burada büyüyor. Çünkü bankalar artık örtülü bir şekilde de olsa faizleri arttırma yoluna gideceklerdir müşteri kapabilmek için. Bu da faizlerdeki artışın etkisiyle birlikte tekrardan enflasyonist bir süreç içerisine Türkiye ekonomisi girebilirmiş. İşte buradaki en büyük tehlike gene bu. Bu sarmal tekrardan devam eder mi? Buradaki sarmal tekrardan devam ederse biliyorsunuz gene vatandaşlar üzerinde enflasyonun büyük etkilerini sizlerle birlikte yaşamaya devam ederiz. Buradaki en güzel durum ise sevgili dostlarım biliyorsunuz bunun yükü kur korumalı TL mevduat ve döviz hesaplarında tutulan paranın yükü hazine tarafından karşılanıyordu. Artık bundan sonra vadesi dolan hesapların yükü vatandaşın yani burada parası olmayan vatandaştan da bu para hazine yoluyla alınıp parası olan vatandaşa aktarılıyordu. Burada sevindirici olan kesim artık bu hatadan dönülmüş olması ve yavaş yavaş kur korumalı TL mevduatın bitirilme yoluna gidilmesi. Sayın Bakan tarafından eskiden açıklanan biliyorsunuz halaylar kutlanarak açıklanan bir enstrüman ve bu enstrümanın gelmiş olduğu son durum 125 milyar dolara ulaşmış bir TL mevduat hesabı ve bu hesabın farklarının da maalesef ki hazine tarafından karşılanma durumu. Bunun maliyeti gerçekten hepimiz ödedik ve ödemeye de devam edeceğiz. Keşke en baştan böyle bir enstrüman oluşturulmasıydı şeklinde yorumumuzu da buraya ekleyelim, not alalım sevgili dostlarım. Şimdi buradan çıkan paralar nereye gidebilir? Bugün itibariyle baktığımız zaman buradan çıkan paranın tekrardan dolara dönme ihtimali yüksek. Çünkü burayı genellikle doları bozup kur korumalı TL mevduat tarafına geçen vatandaşın tekrardan dolar alma ihtimali yüksek. Altını bozup gene kur korumalı TL mevduat hesabına geçen altın yatırımcısının portföyüne baktığımız zaman onlar zaten altın tarafında kalmayı seçen kesim. Onlar genellikle borsa ve dolar tarafına pek geçiş yapmazlar. Onların portföyünde her zaman sağlamcılık olduğundan dolayı onlar tekrardan altın tarafında kalmayı seçebilirler. Kararsız bir kesim ve şu an itibariyle borsada yukarı yönlü güzel hareketler de görüldüğü için arkadaşlar ben büyük çoğunluğun borsa tarafına geçiş yapacağını düşünüyorum. Merkez Bankası rezervlerine gene baktığımız zaman kur korumalı tarafından dolar tarafına geçişler de hızlanabilir ve dolarda hızlı bir şekilde biz de tekrardan 30 ve 32'li seviyelere doğru bu yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Zaten 26.90 üzerinde dolardaki tehlike
hala devam ediyor. Merkez Bankası almış olduğu kararla birlikte gerçekten piyasalarda bir şok etkisi yaratmış durumda. Çünkü Merkez Bankası rezervleri tarafına baktığımız zaman eksi seviyelerde, özellikle rezervlerin olduğunu da burada sizlerle birlikte devamlı takip ediyoruz ve Merkez Bankası sitesinden de zaten bunları görebiliyoruz. Cari açığın oldukça fazla olduğu dönem içerisinde buradan dönüş yapılan paranın döviz tarafına özellikle de gitmemesi için arkadaşlar orada da 4 ile 6 puan aralığında bir faiz oranı gene uygulanacak ki vatandaş orada tekrardan kalsın arkadaşlar, banka üzerinde kalsın. Bu resmi gazetede yayınlanan karara göre de dönüşüm oranları arkadaşlar Türk lirasından açılan KKM'ler için %50 faiz oranında, dövizden açılanlar için de %5 oranındaki faiz miktarı şeklinde uygulanacak. Kriterleri tutturamayan bankalar için de arkadaşlar, yani buradaki faiz oranlarını tutturamayan bankalar, bunların altında işlem veren bankalar için ise arkadaşlar ek menkul kıymet tesis alımı yaptırılacağı resmi gazetede de yayınlandı. Böylelikle gene dolar tarafında yukarı yönlü hareket devam edecektir. Altın, özellikle gram bazlı altın tarafındaki hareketler devam edecektir diye düşünüyorum. Altının ons bazındaki hareketlerine burada hemen sizlerle birlikte bakalım kısaca. Çünkü orada da biliyorsunuz bugün 1880 dolarlara doğru bir dip bölgesinde hareket yaşadık ve şu an oralarda tutunmaya çalışan bir ons altın. Burada 1880 ve 1870 dolar aralığı gerçekten önemli bir aralık. Buradan dönmeyi başarabilir, hareketi yukarı yönlü çevirebilir ise tekrardan bu 1980 dolar aralığına doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleriz ve buradaki bir W formasyonun çalışma ihtimali de o zaman yüksek olacak ve 1870-1880 aralığı bakalım bir dip seviyesi olabilecek mi altın tarafında. Gram altın tarafına baktığımız zaman Bollinger Bandı'nın orta seviyelerinde seyreden 1650 TL'ler civarındaki desteğe gelmiş olan bir gram altın sizlerle birlikte izliyoruz. Gram altındaki yönün yukarıya dönmesi halinde direnç seviyesi olarak 1750 TL'ler civarına doğru bu hareketin devamı da gelebilir. O yüzden 1650 önemli bir destek bölgesi. Bollinger Bandı'nın özellikle orta seviyesinden geçen bir bölge olduğu için bu bölgede dikkatli bir şekilde sizlerle takipte kalacağımız önemli bir seviye sevgili dostlarım. Gümüş tarafındaki hareketlere bakalım. Gümüşte de dip seviyelere yaklaşmış durumdayız. Özellikle gümüşün hareketlerinde arkadaşlar bu trend çizgimiz, geçen yukarıdan geçen bir trend çizgimiz var. Bu trend çizgisinin üzerindeyiz tam. 22 dolar 40 sent şu civarlar bakın bir dip bölgesi olarak kabul ettiğimiz alandı. Bu alan içerisindeki hareketlerde de gene 24 dolar bandı üzerinde bir kırılım gerçekleşir ise arkadaşlar burada gümüşün ons tarafında 27 dolarlara varan bir hareketliliği beraberinde getirebilir. 22 dolar 40 sent civarındaki bu destek önemli. Bu desteği sizlerle birlikte takipte kalacağız. Gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız için hedef hala ilk etapta 23 TL'ler civarında doğru bir hareketlilik. Gümüşün onsuyla birlikte, bakın gümüşün onsunda da zaten şöyle bir trend çizdiğiniz zaman hala da yukarı yönlü trendin devam ettiğini, bu dip seviyeden bir dönüşün 27 dolarlar civarına doğru gümüşün onsunda hareketi ve gram bazlı gümüşte de 23 TL'lere doğru gidecek hareketin devamını birlikte getirebilir. Bu dip seviyeyi sizlerle birlikte kollayacağız. Bakalım bunun altına doğru sarkmalar gelecek mi? Sarkma gelmediği vakitte de arkadaşlar hala da yukarı yönlü trendinin korunduğunu gümüşün ons ve gram bazlı ürününde takip edebiliriz. Evet, sizlerle birlikte kur korumalı döviz ve tevdiat TL hesaplarını inceledik. Bunların ne anlama geldiğini basit bir şekilde anlayacağınız bir dilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.